Herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Tam ölçülü, tam kıvamında muhteşem bir tarif ile geldim. Tarifimize yağımızı eriterek başlayalım. 100 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ ile eritmeye bırakılır. Şerbeti için 2 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı içme suyu, evet, şeker erimesi için karıştırılır ve ocağa alınır. Şerbeti ocağa aldıktan sonra şeker eriyene kadar karıştıralım ve kısık ateşte kaynatmaya bırakalım. Ve diğer yandan da yağımızı eritelim. Eriyen yağın ve ısınan yağın üzerine 2 su bardağı un eklenir. Sürekli karıştırarak unumuzu kavuralım. Başından hiç ayrılmadan sabırla kokusu ve rengi değişene kadar kavurmaya devam edelim. Videomu izlerken buraya kadar geldiyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, gördüğünüz gibi kavurmaya devam ediyorum. Kısık ateşte kavurmaya dikkat edelim. Özellikle çelik tencerede yapmanızı tavsiye ederim. Gerçekten daha lezzetli oluyor. Evet, gördüğünüz gibi rengi değişmeye başladı. Unum artık erimeye başladı. Bu aşamada üzerine 1 su bardağı iri kırım ceviz ekleyelim. Ceviz yerine fındık da ekleyebilirsiniz. Evet, cevizi ekledikten sonra sürekli karıştırarak kavurmaya devam edelim. Rengini istediğiniz kıvama gelene kadar kavurmaya devam edebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi rengi bayağı koyulaştı artık. Altını bu aşamada kapatalım. Kenarda kaynattığımız sıcak şerbeti dikkatli bir şekilde tenceremize ekleyelim. Bu aşamada çok dikkatli olalım. Kendimizi yakmayalım. Uzaktan dökelim. Şerbetin hepsini gezdirelim. Evet, dikkatli bir şekilde karıştıralım. Evet, suyunu çektikten sonra altını kısık ayara getirerek çok iyi bir şekilde bu aşamadan sonra tekrardan helvamızı kavuralım. Bu aşamada helvayı güzel bir şekilde kavurmazsanız lezzetinde farklılık olur. Evet, en önemli püf noktası suyu ekledikten sonra iyi bir şekilde suyunu çektirmektir. Evet, kavurmaya devam ediyorum gördüğünüz gibi.
Evet, istediğim kıvama geldi artık. Hemen altını kapatıyorum. Hiç soğutmadan, dinlendirmeden hemen şekil verelim. Bir spatula ile düzeltelim üzerini. Yemek kaşığı ile şekil verelim. Ben klasik kaşık helvası yapıyorum. Dilerseniz daha farklı kalıplar da kullanabilirsiniz. Evet, helvamız bitene kadar aynı şekilde kaşıkla şekil vermeye devam ediyorum. Gerçekten çok lezzetli bir helva. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Evet, hızlı bir şekilde helvalarımı dökmeye devam ediyorum. Evet, hepsini döktüm. Orta kısmı boş kaldığı için ceviz ekliyorum ve sunuma hazırlıyorum. Dilerseniz üzerine Antep fıstığı da serpebilirsiniz. Tam kıvamında, yumuşacık, mis gibi muhteşem bir helva oldu. Yakından da sizlere göstermek istiyorum. Evet, bir tanesini çatalla bölerek yumuşaklığını da göstermek istiyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.